Dürüst ol. Şu ana kadar monitör alırken sadece ekranın büyüklüğüne baktın değil mi? Kaç inç, kaç para, LED mi, LCD mi? Ama kimse sana şunu söylemedi. Ekran seni içine almıyorsa izlediğin sadece görüntü değil, kayıptır. İşte burada LG bu olayı değiştirmek için sahneye çıkıyor. Çünkü bu monitör sadece bir ekran değil, dijital dünyanın sana açılan kapısı. Bu videoda bu kapının ardında neler var hepsini tek tek konuşacağız. Ultra genişlik mi fark yaratıyor yoksa 1 milisaniyelik gecikme süresi mi? Free senkronizasyon ne işe yarıyor? VA panelin derin siyahları sana ne gibi şeyler katıyor? Hepsini tüm detaylarıyla anlatacağım. Hazırsak başlıyorum. ...34 inçlik bu dev ekran klasik 16:9 oranını bir kenara bırakıyor ve 20:9 sinematik formatta geliyor. Oyun, iş, içerik üretimi ya da film fark etmez. LG 34WP75C çok yönlü bir monitör. Aynı anda video edit yapıp, not alıp e-postadan kontrol eden biriysen bu geniş ekran seni özgürleştirir. Oyunlarda ise ekranın içine düşüyorsun adeta. Düz panel dönemi bu monitörle bitiyor. Şimdi bu yapının sadece dışarıdan değil de içeriden de ne kadar güçlü olduğunu ispatlamak için teknik özelliklerine göz atalım. 3440'a 1440 çözünürlüğe sahip bir QHD monitör. Bu da demek oluyor ki Full HD bir ekrana göre %33 daha fazla görüntü alanı sunuyor. Ekranda yazılar daha keskin, detaylar daha belirgin. İster kod yaz, ister video düzenle ya da oyun oyna. Ekrandaki her piksel çok daha net bir şekilde işleniyor. Panel tarafında veya teknoloji tercih edilmiş, IPS kadar geniş renk gamına sahip olmasa da VA panellerin öne çıktığı nokta elbette ki kontrast. 3001 gibi yüksek bir kontrast oranı sayesinde siyahlar gerçekten siyah. Özellikle karanlık sahnelerde detaylar kaybolmuyor. Yenileme hızı tam da 160 Hz. Oyun oynarken, film izlerken ya da basitçe internette bile gezinirken akıcılık hissi tavan yapıyor. 60 Hz'den 160 Hz'e çıkan biri bunu daha kolay kolay geri çeviremez. Tepki süresi sadece 1 milisaniye. Ekranda gördüğün görüntü neredeyse anında tepki veriyor. Ghosting dediğimiz yani hareketli sahnelerde bulanıklaşma gibi sorunlar da tarihe karışıyor. Parlaklık seviyesi 300 nit. Günlük kullanım, içerik üretimi ve oyun için gayet yeterli. HDR destekli içeriklerinde ise özellikle aydınlık sahnelerde canlılık çok net şekilde hissediliyor. Renk tarafında tam 1.7 milyar renk destekliyor. Renk geçişlerinde yumuşaklık, tonlamalarda gerçekçilik ve profesyonel düzeyde görsel işlerde büyük avantaj sağlıyor. Photoshop, DaVinci Resolve gibi uygulamalarda çalışan biriysen aradığın renk doğruluğunu burada bulabilirsin. İzleme açısı ise 178 derece. Ekranın tam karşıdan izlemediğinde bile görüntü kalitesi bozulmuyor ve renkler solmuyor. Özellikle ekran paylaşımı yaparken ya da birlikte çalışan kişilerle aynı görüntüye bakarken bu özellik büyük kolaylık sağlıyor. Evet, teknik özellikler çok sağlam ama bunlar sadece başlangıç. Bu kadar kaliteli bir ekranın uzun süre kullanımında seni ne kadar rahat ettirdiğini görmek istiyorsan şimdi ergonomi kısmına geçelim. Stand yüksekliği ayarlanabilir. Yukarı aşağı eğim yapabiliyor. VESA uyumu sayesinde de duvara asmak ya da çift monitör setine dahil etmek de oldukça kolay. Reader Mode, Flicker Safe, Smart Enerji gibi yazılımlar sayesinde göz yorgunluğu minimuma indiriliyor. Joystick kontrolü menü sistemi ise kullanım kolaylığı sağlıyor. Düğme karmaşası yok. Peki ya bağlantılar? Masaüstü, dizüstü, konsol hepsini bu monitöre nasıl bağlıyorsun? Şimdi teknik geçitlere bakalım. 2 adet HDMI girişi, 1 adet DisplayPort ve 1 adet de Type-C mevcut. DisplayPort üzerinden 170 Hz destekliyor ve HDMI ile bu değer genellikle 100 ila 120 Hz civarında kalıyor. Kutu içeriğinde hem HDMI hem DisplayPort ve Type-C kablosu çıkması da büyük bir artı. Şimdi gelelim monitörün rakiplerinden ayıran en büyük özelliğe. Ekranın eğimi yani kürvet yapısı sana ne kazandırıyor? 1500R eğim gözün doğal görüş açısıyla neredeyse birebir örtüşüyor.
Bu sayede ekranın kenarlarına bakarken bile göz odak noktası bozulmuyor. Sonuç olarak daha az yorgunluk, daha uzun süre odaklanma ve daha doğal görüntü algısı. Kurvette ekran sadece estetik değil, ergonomik olarak da sana ciddi bir konfor sağlıyor. Görüntü kalitesiyle bu kadar öne çıkan bir monitörün tasarımı da göz dolduruyor mu? Hadi estetik kısmına geçelim. LG bu modelde minimalist ama prestijli bir çizgi kullanmış. İnce çerçeveli yapı çift monitör kullanımını kolaylaştırıyor. Arka yüzeyde sade, kablo yönetimi düzenli ve stand ise sağlam ve şık. Bu monitör sadece teknik olarak değil, görsel olarak da masanda bir yıldız gibi duruyor. Peki bu monitör herkese hitap ediyor mu? Kimler için doğru tercih olur, kimler için fazla gelir? Şimdi bu sorunun cevabını verelim. Oyun tutkunuysan 160 Hz artı 1 milisaniye seni bir adım öne taşır. İçerik üreticisi ise geniş ekran ve renk doluluğu seni büyüler. Multitasking yapıyorsan yani çoklu görev yapıyorsan ekran bölmeden çalışmanın keyfi bambaşka elbette. Ama sadece sosyal medyada takılıyorsan bu monitör sana fazla gelir arkadaşım. Cidden başka monitörlere bak. Bu cihaz üretkenlik isteyenler için. Şimdi biraz da rakipleri konuşalım. Fiyat performans açısından bu monitör nerede duruyor? Aynı segmentte Samsung Odyssey G5 ve Gigabyte G34 gibi modeller var. Ancak LG kutudan çıkan DisplayPort HDMI ve Type-C kablosu ile sade tasarımı, sağlam standı ve renk kalitesiyle bir adım önde. Özellikle kampanyalarda fiyat performans oranı çok cazip hale geliyor. LG'nin 34 inçlik bu ekran dünyasında sıradanlığa karşı bir başkaldırı. Oyuncular, tasarımcılar, video editörleri, çoklu görev yapan profesyoneller. Bu monitör seni sadece görsel olarak değil, üretkenlikte de başka bir lige taşıyor. Eğer sıradan bir kullanıcı değilsen bu ekran tam sana göre. Abone olmayı unutma çünkü biz sıradanları değil, efsane olanları konuşuyoruz. Videoyu beğendiysen beğeni bırak, abone değilsen hemen aramıza katıl. Soruların varsa yorumlara yaz, birlikte tartışalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.